Evet sevgili dostlarım, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolara bakacağız, altına bakacağız, gümüşe bakacağız, euro, sterlin ve bitcoin değerlendirmesi yapacağız. Piyasalarda Brent petrol tarafında arkadaşlar, özellikle Brent petrolle bir başlayalım. Brent petrolde çünkü aşağı yönlü hareketler var. Bu Brent petroldeki aşağı yönlü hareketler dolarda, altında ve emtialarda ne gibi etkilerde bulunabilir? Ayrıca Brent petrolün gelebileceği minimum seviyeler hangi seviyelere kadar olabilir? Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Evet, şu an Brent petrolde aşağı yönlü hareketler 94 dolar civarına kadar sarkmış durumda. 94 dolar bir önceki dip seviyesinin olduğu alan. Bakalım buradan tekrar bir dönüş yapıp bir çiftli dip formasyonu Brent petrol burada oluşturabilecek mi sevgili dostlarım? Bu da önemli olacak. Bakın tam şurada bir çiftli dip yapıp buradan tekrardan geri dönüş yapacak mı? Şimdi maksimum Brent petrol tarafına baktığımız zaman Brent petroldeki dip seviyesi maksimum nereye kadar olabilir? Ve Brent petrolde ana hedef tekrardan hangi seviyelere doğru gelebilir? Bunu haftalık bazdaki grafikte açtığımız zaman sevgili dostlarım, bakın şuradaki seviye bizler için Brent petrolde önemli bir seviye. Yani buralar Brent petrolde bir dip seviye şeklinde takip edilebilir. Yani burada bizler bir 90 dolar civarına doğru Brent petrolde aşağı yönlü hareketi izleyebiliriz. Fakat benim düşüncelerime göre bu 90 doların altına Brent petrolde artık bir sarkma olayı gelmez gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Çünkü şuradaki 90 dolar Brent petrol için önemli bir seviye ve sarkmalar bu 90 dolar seviyesine kadar gelebilir ve oradan sonra tekrardan yukarı yönlü Brent petrolün ivmelenmesi beklenebilir diye düşünmekteyim. Burada grafik olarak grafiği şöyle orta vadede bakın şöyle sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Çünkü Brent petrolde burada yukarı yönlü bir hareket. Bakın şurada bir çanak kulp hareketi ve bu çanak kulp hareketini kırdığı seviye, yani buradaki 90 dolar seviyesinden buradaki çanak hareketini Brent petrol yukarı yönlü kırdı. Şimdi bu hareketlerde bir 90 dolar seviyesini tekrardan retest etme olayına Brent petrol gelmiş olabilir. O yüzden 90 dolara kadar ki Brent petrolün aşağı yönlü hareketlerini bizler normal hareket şeklinde karşılayabiliriz. Çünkü buradaki çanağın hedefi arkadaşlar, bakın şuradan geçen aşağıda 19 dolar seviyesi Brent petrolde. Yukarıda da çanağın üst tarafından geçen alan, şöyle hesapladığınız zaman yukarıda da 80 dolar. Yani 20 dolar aşağıda düz olarak alacak olur isek, şurasını 20 dolar hesaplayacak olur isek Brent petrolde, yukarısını da 80 dolar civarından hesaplayacak olursak arada bir 60 dolarlık yukarı yönlü marş. O da 80 doların üzerine 60 dolarlık aradaki marş seviyesini eklediğiniz zaman arkadaşlar buradaki Brent petrolün asıl ana hedef bölgesinin 140 dolarlar seviyesinde olduğunu rahat bir şekilde göreceksiniz. Bu hareket şimdilik Brent petrolde düşüş şeklinde yorumlanmamalı. Sadece bir düzeltme hareketinin gelebileceği seviye olarak teknik olarak incelediğimizde bir düşüş seviyesi değil de bir düzeltme seviyesi olarak izlenmesi gereken bir hareket şeklinde takip edilebilir. Gene Brent petrolde yaz döneminin bitmesiyle birlikte hareketler tekrardan yukarı yönlü dönecektir diyebiliriz. Burada hedef Brent'te 140 dolarlar seviyesine doğru giden bir Brent petrol olabilir. Dolar endeksindeki son duruma gene bakalım. Dolar endeksi ne durumda? Evet, dolar endeksinde bizler için 105 seviyesi önemli bir seviyedi ve bu 105 seviyesini hala sizlerle birlikte takip ediyoruz. 105 seviyesinin altına doğru sarkmalarda dolar endeksinde de şu seviye çok önemli arkadaşlar. Bakın şuradan geçen 103 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi. Bu 103 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça dolar endeksi de hala güçlü olmaya
ve güçlü seyrini devam ettirmeye ne diyelim müktebir olur. Çünkü bunun da burada bir formasyon hedefi var ve bu formasyon hedefinde 115 dolarlar civarına doğru aynı Brent petroldeki gibi bu yükselişlerin devamı buradaki çanak hedefi olarak Brent petrolde de takip edilecek önemli alan. Bu 103 dolar seviyesi bu dolar endeksini takip eden sevgili dostlarımız için de önemli bir seviye olarak izlenebilecek bir alan. Yani düzeltmeler Ağustos ayı içerisinde Brent petrol ve dolar endeksi tarafında bu seviyelere kadar yanaşabilir. Bütün bunların tekabülünde dolar kuruna doğru bakacak olursak da dolar kurunda bizler için bir önceki videolarımda belirlediğim gibi yatay seyrin devam etmesi hala da bizler için dolar kurunda 17 lira 75 kuruş seviyesinin önemli bir destek olarak takip edilmesi gerekliliğini bizlere sunuyor. Şimdi sevgili dostlarım önümüzde bir Ağustos ayı kaldı. Turizm gelirleri bakımından da Ağustos ayının önemli bir ay olduğu unutulmamalı. Uzun vadeli hedef bakımından bizler dolar TL kuruna baktığımız zaman 2022 yılı içerisindeki 25 TL hedefimizi hala da dolar kurunda aşağı yönlü revize etmedik ve buradaki hedefimiz 2022 yılı içerisinde dolar TL kurunda 25 TL'ler civarına doğru gidecek bir dolar kuru izleyeceğimizi ben düşünmekteyim. Şimdi turizm gelirleri şu an itibariyle baktığımız zaman ülkemize dışarıdan yabancı girişi olarak, döviz girişi olarak tek gelir kaynağının bu turizmden olduğu görülmekte. Bu da bir miktar daha doların Merkez Bankası tarafında şuradaki 18 civarında hala da dolar kurunda bir defansif hareket ve bu 18 lira üzerine arttırılmak istenmeyen bir dolar kuru olarak karşımıza çıkmakta. Peki Eylül ayı itibariyle arkadaşlar artık Ağustos sonları Eylül 15 itibariyle dış borç ödemeleri yapılması gereken dış borç ödemeleri var. Bunun da 180 milyar dolar civarında olduğu söylentileri var. Yani sağdan soldan bunu duyabiliyoruz. Ekonomistlerden de duyabiliyoruz. Böyle bir para ve artı cari açıktan gelen ve kapanması turizm gelirlerine bağlı olarak bu ay için veya bu yıl için planlanmış olan miktarın da üstünde bir cari açık hala da bizleri zorlamakta. Bu da 10 milyar dolara yakın bir cari açık. Turizm gelirleri ülkeye girdi olarak girmesine rağmen cari açıktaki büyüme de gözden kaçmıyor arkadaşlar. Bu ne demek? İhracattan ve ithalat tarafının birbirini dengeleyememesi. Bu da dolar kıtlığına sebebiyet veriyor. İthalattaki bu fazlalık piyasadan hala da dolara talebin oldukça yüksek olduğu anlamını bizlere gösteriyor. Tabii bu Eylül'ün ortalarından sonra bu talep turizmin de azalmasıyla birlikte daha da fazlalaşacaktır. O yüzden Eylül ayı özellikle Eylül 15'inden sonra dolardaki hareketlilik engellenemeyecek bir şekilde yukarı yönlü bir anda kendini 20-22 civarlarına doğru atabilir. Çünkü piyasadan bir dolar çekme isteği, borç kapatmak amaçlı ve ithalat yapabilmek amaçlı fazlalaşacaktır diye düşündüğümden dolayı arkadaşlar buradaki hareketlilik dolar kurunda yukarı yönlü seviyeyi tetikleyecektir. Olası bir geri çekilmede 17.75 seviyesi hala da yatayda giden dolar kuru için önemlidir ve bizler için de olmazsa olmaz bir stop bölgemizdir. Yani hükümet tarafından bir müdahale olacaksa bu 17.75 seviyesi bu yüzden önemli. Bunun altındaki hareketlerde dolar kurundan TL tarafına geçmekte fayda var. Çünkü buradan hareketlerin aşağı yönlü ilk etapta 17 lira civarlarına doğru dolar kurunu aşağı yönlü bastırabilme ihtimali de var. Eğer böyle bir durum yaşanır ise arkadaşlar bizler tekrardan dolarları yerine koyma imkanı da bulabiliriz. Tabii böyle bir senaryonun çalışabilmesi için arkadaşlar öncelikle 17.75 ve 17.50 seviyelerinden geçen
önemli iki tane destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması şart. Haftalık bazda EMA değerlerine baktığınız zaman dolardaki hareketliliğin hala yüksek olduğunu ve kuvvetli seyrinde devam ettiğini maalesef ki buradan görmekteyiz. İlerleyen günlerde ilk yukarıdaki direnç 18.25'te bulunan direnç bölgesi. Umalım ki dolar kurundaki bu ataklar 18.40 rekor seviyelerine doğru doların bir kez daha yukarı yönlü atak yapmaması ve buradaki rekor üzerlerinde kapanışlara gitmemesi yönünde olması durumunda. Fakat maalesef ki üzülerekten gene söylüyorum sevgili dostlarım, bu dolar kıtlığı ABD'nin faiz artışlarına devam edecek olması da dolar kurunu gerçekten de zora sokacak, hareketleri başlatabilecek yükselişler şeklinde izlemeye devam edebiliriz. Altın tarafına gene baktığımız zaman altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin 1680 dolar civarından yukarı yönlü döneceğiyle ilgili tahminimiz vardı ve bu tahminimizde yanılmayarak altındaki yukarı yönlü seyrin devamını hala da sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ons bazda altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar ABD Çin arasındaki gerginlik, biliyorsunuz Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesiyle birlikte burada bir gerginlik yaşandı. Böyle gergin durumlarda zaten altın ve emtia taraflarında yukarı yönlü yükselişler ilk etapta izlenecek önemli hareketler halinde izlenebilir demiştik. Şimdi buradaki hareketin bizler için yukarı yönlü 1718 ve yukarıda da 1772 dolar seviyesinden hesapladığımız zaman 1760-70 dolarlık bir marja tekabül ettiğini görüyoruz. Bizler 1772 dolar üzerindeki kapanışlara devam etmemiz halinde arkadaşlar bunu 1772-1830 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü bu hareketin hala da devamı mümkün ve buradaki harekette benim düşünceme göre altının ons tarafında 1772 ve 1830 bantları arasında hala da yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir. Stokastik indikatörüne haftalık bazda baktığımız zaman hala daha diplerde olduğu, fakat günlük bazdaki stokastik indikatörüne baktığımız zaman da yukarı yönlü hareketin trend çizgimizin üst tarafına doğru sarktığı ve bu trend takip çizgimizin de üzerindeki kapanışların gelmesiyle birlikte 1830 dolarlar seviyesinin teknik olarak daha da yakın bir zaman içerisinde, kısa zaman içerisinde görülebileceğinin işaretlerini bize veriyor sevgili dostlarım. Şurada takip ettiğimiz mavi çizgi de var, bunu görüyorsunuz. Bu hareketler bu mavi çizginin üzerine atmayı başarabilir ise tahminimce büyük bir ihtimal atacaktır da. Burada bir çanak hareketi oluşturup 1840 ve 1800 oradan da 1890 dolarlar civarına doğru ons altın bazlı altını yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşüncelerim mevcut. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için gram altın tarafını değerlendirecek olur isek ons bazlı ve dolar bazlı hareketlerle birlikte 1830 dolar seviyesine doğru 1030 TL civarına doğru, özür dilerim, 1030 TL civarına doğru bizler zaten yukarı yönlü hareket bekliyorduk. Buradaki hareketimiz de 1018 ve 1030 bantları arasında yukarı yönlü gerçekleşecektir şeklinde tahminlerimiz vardı ve bu tahminlerimiz doğrultusunda şu an 1030 TL'ler civarında bir gram altın izlemekteyiz. Gram altın tarafındaki hareketlerde bakın 1030 seviyesi gerçekten önemli ve bir direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Buradaki direnç 1036 seviyesine doğru daha yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir sevgili dostlarım. O yüzden şimdilik biz sizlerle birlikte şuradaki 1036 Türk lirası civarındaki hareketi takip edeceğiz. Buradan tekrardan bir çanak oluşumuna doğru gram altın tarafında hareketler de izleyebiliriz. Bu hareketlerin oluşmasıyla birlikte de yukarıda bakın şurada aşağıda takip ettiğimiz 950, yukarıda da bu kamanın üst tarafı 1030 civarından geçen alan. Bunların takribi olarak bizlere arkadaşlar
bir 80 Türk lirası daha yukarı yönlü bir marjı açabilecek hareketi başlatabilir. Bu da altının gram tarafında TL bazlı altın gram bazlı hareketlerde ilk etapta 10 civarına doğru yukarı yönlü hareketin daha devam edebileceğinin sinyalini verebilir. Ama şimdilik biz kısada, özellikle kısada sizlerle birlikte teknik grafikte 1036 Türk lirası civarını takipte kalacağız. Sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlin'deki son hareketlere. Evet, sterlin Türk lirası paritesinin hareketler ve günlük kapanışlar geliyor. Buradaki destek bölgemiz EMA değeri üzerindeki işveren destek bölgemizde kalan 21 lira 25 kuruş civarından geçen alan. Bu alan hala da bizler için önemli. Yukarıda ise takip etmemiz gereken direnç şu an için 21.80 civarından geçen direnç arkadaşlar. Bu direncin üzerinde sterlin kalmayı başarırsa hareketleri yukarı yönlü tam şurada gördüğünüz direnç seviyesine doğru da taşıyabilir. Buradan geçen direnç seviyesi de sterlinde 22 lira 30 şurada 22 lira evet 22.10 seviyesinden geçen alan. Sterlin takip eden arkadaşlarımız da burada 22 lira 10 kuruş seviyesine doğru bu yukarı yönlü hareketleri takipte kalsınlar. Burada bir direnç seviyesi var. Belki buradan bir düzeltme sterlin tarafında yaşayabiliriz. Bu düzeltme ile birlikte bu hareketin 21.80 tekrardan direnç olaraktan kırılmasıyla birlikte 21.80'in destek konumuna geçme durumu olur ve 21.80 dikkatli bir şekilde o zaman takip ederiz. Ama 22 üzerine hareketlerin daha devam edeceği sterlin tarafında da benzemekte arkadaşlar. Zaten 22 aşılır ise de yukarıda 24 liraya kadar sterlinin önü açık gibi gözükmekte. Euro Türk lirasına baktığımız zaman gene Türk lirası paritelerle ilgili kuvvetli dirençler seviyesinde seyreden bir Euro'yu da burada sizlerle birlikte görüyoruz. Burada 18.55 civarından geçen bir direnç bölgesi Euro'da takip edilebilir. 18.55 kuvvetli bir direnç bölgesi çünkü. Bu 18.55'i yakından takip edeceğiz. Buradan bir düzeltme bantı içerisine girerse hareket tekrardan 18 lira bandına kadar Euro'da aşağı yönlü hareketleri başlatabilir. Ama bunun için dediğim gibi 18.55 önemli olacak. Bu 18.55'i bir kuvvetli mum şeklinde yukarı yönlü kırabilirse Euro'daki hareketler de gene 19 lira civarına doğru hareketin yükselişi niteliğinde ve devamında takip edilecektir diye düşünmekteyim. Yukarıda çizdiğimiz iki kuvvetli direnç bölgesi var. Bu kuvvetli direnç bölgesinin geçtiği alan kadar yani 19.28 civarına kadar Euro'daki yukarı yönlü hareketleri de sizlerle birlikte takip edebiliriz. 18.70 en yakınından geçen ilk direnç ve onun üzerindeki ikinci direnç ve ana hedef bölgesi de 19 lira 30 kuruş civarına doğru giden bir euro olacaktır sevgili dostlarım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için hemen bir analiz yapalım. Evet, gümüşte 20 lira 22 kuruş önemli bir bölge. Bu bölgeyi sizlerle birlikte sıkı takipte kalacağız. Bizler için gene günlükte şuradaki seviye 19 lira 40 kuruş seviyesi üzerinde kalmak yukarı yönlü hareketlerin devamı niteliğindedir. Burada beklentim olan kısada bir 21 dolar 50 sent seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönündedir ve sizlerle birlikte bu 21.50 direncini yakından takipte kalacağız. Gümüşte de yön gene yukarı şekilde açık ve net olarak gözükmekte. Çünkü stokastik indikatörüne baktığımızda bakın şurada sizler de göreceksiniz. Yukarı yönlü hareket ve al sinyalini çok net bir şekilde yakmış durumda olan bir gümüş izliyoruz. Ve bu hareketle birlikte 21.50 hala gümüşte takip edeceğimiz kısadaki ana hedef seviyesi olarak dikkat çekiyor. Gram gümüş hepimiz tarafından dikkatle takip ediliyor.
Burada 11.70'te bir ara direnç bölgesi mevcut arkadaşlar gram gümüş tarafında. Onun üzerinde de gene kuvvetli bir 11.80 direnci mevcut. Bunları yukarı yönlü kırıp dolar ve ons bazlı olaraktan gümüşün gram tarafında da ilk etapta ana hedef bölgesinin 12 lira 50 kuruş kademeli olarak 13 lira 20 kuruş ve 14 lira seviyesine doğru giden bir gram gümüşü de sizlerle birlikte takipte kalacağız. Değerli metaller tarafında özellikle ABD, Çin ve Tayvan arasındaki bu gerginlik arkadaşlar, Çin'in biliyorsunuz Pelosi'nin ziyaretiyle birlikte Çin çok konuştu. Şöyle müdahaleler edeceğiz, şunları bunları yapacağız şeklinde. Fakat Çin devletini de hepimiz yakından tanıyoruz. Söylediğini yapan bir devlettir. Ve Çin tarafından ben Tayvan'a bir ders verilmek isteneceğini düşünmekteyim. Bu da altın tarafında arkadaşlar bir gece ansızın yukarı yönlü bir hareket niteliğinde başlangıç yaptıracak hareketleri getirebilir. Yani sert yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Altın ve gümüş yatırımcısı için özellikle çok dikkatli olunması gereken bir haftadayız. Jeopolitik gelişmeleri takip edeceğiz. Burada 22 liralar seviyesine doğru, 22 dolarlar seviyesine doğru onstaki hareketler devam edecektir. Eğer ki bu hareketler buradan gelecek ABD-Çin arasındaki gelecek haber akışlarıyla birlikte sertleşir ise de bir anda yukarı yönlü 25 dolar seviyesini bile gümüşün ons tarafında yukarı yönlü sizlerle birlikte takip etmeye devam ederiz. Dolar bazlı zaten beklentilerimiz belli. Turizm gelirleriyle birlikte her ne kadar da şu an yatayda bir seyir izlesek, düzeltme hareketleri görsek bile bu sürdürülebilir bir hareket değil. Dışarıdan bir para akışı veya sert bir faiz artışı yapılmadığı sürece dolar tarafı da kuvvetli kalmaya, TL tarafına karşı kuvvetli durmaya devam edecek arkadaşlar. Bu temel olarak baktığınız zaman bu şekilde gözüken bu şekildedir. Petrol tarafındaki hareketliliği izleyeceğiz. Burada Rusya tarafından bir müdahale gelecek mi gene tekrardan piyasalara? Bu da petrol tarafındaki hareketlerde etkili olacak. 94 petrol tarafında ilk kuvvetli destek bölgesi kırılması durumunda 90 dolarlardaki dip seviyesine kadar aşağı yönlü alanı da bir petrol tarafında test etmesi beklenebilir. O yüzden petrol, Brent petrolü özellikle takip eden arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için Bitcoin'deki hareketler tam şurada sıkışmış durumda. 24.350 dolar seviyesini test etmemize rağmen buranın üzerinde kalamıyoruz arkadaşlar. Fakat buradaki seviye gerçekten önemli bir seviye. Çünkü şurada bir ikili dip yaptı 20.380 seviyesinden. Yukarıda da 24.300, yani asıl buranın hedefi bir 25.300 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü Bitcoin'de yukarı hareketleri tetiklemesi gerekliydi. Teknik olarak bunu hala daha takip ediyoruz. Çünkü bunun altında bir kapanış sizlerle birlikte izlemedik. Buradaki hareket yukarıdaki trend çizgisiyle buluşmak isteyecektir. Ve bu hareket bu hafta itibariyle yukarı yönlü taşınır ise 31.000 dolar. Her hafta itibariyle bu biraz daha geriye gidecek arkadaşlar. Ve buradaki hareket en son sıkışacağı alan içerisinde de 27.000, 28.000 dolarlar civarını her türlü bu Bitcoin tekrardan görecektir diyebiliriz. Teknik grafik yönünden bakıp incelediğimiz zaman Bitcoin'de artık bizler için 18.000 dolar seviyesi dip olmuş durumda. Yukarı yönlü hareketlerde de 31.000 ve 28.000 dolar aralığına doğru tekrardan bu hareket yukarı dönecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, yorum yazan videolara şu an canlı yayınımıza yorum yazan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ederim. Beğenilerini sunup kanalımıza destek olan arkadaşlarımızın hepsine de çok çok teşekkür ederim. Emeklerimizin karşılığını bizlere birer beğeni olarak ve kanalımıza abone olarak sunabilirsiniz. Yorum yaparak da sunabilirsiniz arkadaşlar. Ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.